Altıntaş'la yayındayız. İlk kez 19.14'te yayın açıyoruz bu sezon. Arzu, hoş geldin yayınıma. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şahaneyim. Teşekkürler. Her zamanki gibi çok şıksın, çok zarifsin Arzu. Teşekkür ederim. Sen de öylesin. Teşekkür ederim, sağ olasın. Evet, bugün bol bol aşk konuşacağız arkadaşlar. Taşacak Bu Deniz dizisi sezon finali mi yaptı? Aşk arası mı verdi diziye, sezona? İkinci şık daha geçerli diyor takipçiler, dizinin fanları. Çünkü bu veda partisiyle birlikte yeni ilişkiler ortaya saçıldı. Yıkılıyor sosyal medya. Konuşacağız bu konuyu arkadaşlar. Reha Muhtar'ın cenaze töreni gerçekleşiyor. Şu saatlerde toprağa veriliyor kendisi. Reha Muhtar'ın evlatlarını konuşacağız. Metin duruyorlardı babalarının tabutunun başında. O konuyu da konuşacağız. Ve Tarkan, hadi Tarkan'la başlayalım. Tarkan'ı seviyorsun değil mi sen de? Evet, kim sevmez ki? Tarkan'ı kim sevmez ki? Tarkan aracından, o VIP minibüsünden mesajlar vermeye çok alıştı. Biz de onu izlemeye alıştık, o mesajlarını. Şimdi Ankara yolundayken bundan 2-3 saat önce varmıştır tabii Ankara'ya şimdi. Ankara geliyorum ay 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 diye böyle bir de öpücük verdi mesajının sonunda. Yarınki konsere hazır mıyız diye bir mesaj verdi. Çok tatlı bir mesaj Tarkan'ın. Yani biraz böyle bir kasvetli bir hava vardı magazinin üzerinde. Tarkan'ın bu güzel yüzünü gördük orada, gülen yüzünü, o öpücüğünü gördük ve biraz rahatladık. Tarkan yarın 100.000 kişiye konser verecek. Yakışır değil mi? Tabii canım. 1 milyon kişiye bile yakışır. Her şeye yakışır Tarkan. Bence çok güzel olacak. Ama şimdi Ankara demek bizim için Atatürk demek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk demek. Acaba atamızı da ziyarete gidecek mi? Bence gizlicene gider. Onu da çok merak ettim ve şahane bir konser de verecek. Ya Tarkan konser yaptığında hepimiz umut doluyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Hani gitmesek de en azından izliyoruz, bakıyoruz, görüyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Bence Tarkan'ın da bu kadar üst üste sık sık konser yapmasının sebebi bize moral vermek istemesi diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok merhametli ve çok iyi kalpli bir sanatçı Tarkan. Evet, konseri ücretsiz. Koç Holding sponsor. Bilet X'te satışa çıktı. 2 saat içinde 100.000 bilet davetiye bedava, ücretsiz tükendi ve 200.000 kişi sırada kaldı, biliyor musun? Yani Kalır tabii. 200.000 Bence kişi. 300-500 bin kişi sırada kalmıştır. Yani 300.000 kişi müracaat etmiş konserden davetiye alabilmek için Bilet X'ten. 200.000 kişi kalmış. Daha çok insan da gitmek isteyebilir tabii. Bu işleri çok iyi bilen bir arkadaşımla konuştum. Bilal abi dedi, bedava olduğu için dedi sıkmazlar o kapıları falan, davetiye gösteren girecek ama dedi bir şekilde dedi sonra rahat serbest bırakırlar dedi. Orası dedi 150.000 kişiye kadar, Millet Bahçesi bu. Başkent Millet Bahçesi. 150.000 kişiye kadar tıka basa dolar dedi. Ya bir olay olmasın, bir üst üste insanlar binmesin, ne bileyim ben, kargaşa olmasın da mutlu olsunlar, seyretmek isteyenler seyretsin, dinlesin. Evet Merak ya, dün ediyorum ya. akşam Şebnem Ferah da çok kalabalıktı. Giremeyenler Maçka Parkı'ndan izlemişlerdi. Orada da sevenleri muhakkak bir yol bulacaktır Tarkan'ı dinlemek için. Evet, Şebnem Ferah da yıllar sonra sahneye çıktı ve ne büyük bir ilgi vardı değil mi? Evet, inanılmaz. Şebnem Maçka Ferah. Parkı'nın dibinde arkadaşım oturuyor. O diyor ki evime giremiyorum diyor. O kadar insan seli. İnanılmazmış yani. Maçka Parkı'nda bile insanlar Şebnem Ferah'ı dinlemişler. Ankara'da da bence pencereden, camdan, o stadyumun etrafındaki her yerden Tarkan'ı dinleyecektir sevenleri. Evet, Tarkan'ı dinleyecektir. Şebnem Ferah'a da hayırlı uğurlu olsun. Konserlerde bir zincir olarak peş peşe devam edecek diye biliyorum.
hayırlı uğurlu olsun müziğe geri dönüşü. Tarkan konserinde yarın merakla bekliyoruz. Peki dostlar, peki arkadaşlar. Ee, Arzu Altıntaş'ın bir özel haberi var. Biraz sonra konuşacağız. Dün de anonslamıştım. Sizlerin de çok merak ettiğiniz, çok ilgilendiğiniz Poyraz meselesiyle ilgili diyeyim. Biraz sonra konuşacağız. Bir zamanların ünlü habercisi Reha Muhtar bugün sonsuzluğa uğurlandı. Evet. İstanbul'da Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden. Videolarına bakabildin mi? Tabutunun Evet. başında evlatları nasıl da Evet, evet. metin durmaya çalışıyorlar değil mi? Çok metin duruyorlardı. Oğlu ne kadar çok benziyor değil mi? Ya oğlu o kadar kilo vermiş ki çocuk helal olsun. Hidayet de benim oğlum da 6-7 yaşında çok kiloluydu. Aşırı kiloluydu. Şimdi görsen filinta gibi. Çocuklar çok kilo alabiliyorlar. İşte hamburger şu bu filan. Sonra aile biraz ele aldığı zaman çocukları forma sokabiliyor. Reha Muhtar'ın annesi de üzerine çok düştü herhalde. Yani çocukların annesi. Öyle güzel olmuş ki o Poyraz. O kadar güzel olmuş ki ve babasına benzerliği çok fazla ortaya çıkmış. Çok yakışıklı olacak Evet. kerata. Evet, Çok evet. yakışıklı olacak. Ömrü, bahtları güzel olsun inşallah. Evet, Mina da, kızı Mina da babası gibi koyu bir Beşiktaşlı. Beşiktaş forması giyip gelmiş babasının cenazesine. Evet, tabuta da koydu Beşiktaş formasını. Tabutun üzerinde de vardı değil mi? Ve Evet. insanlar geliyorlar, oğluna sarılıyorlar, cenazeye gelenler. Kızına sarılıyorlar. Çok da çelenk de vardı. Uğur Dündar geldi. Hı hı. Bir başka ünlü haberci Uğur Dündar. Reha Muhtar'dan yaşça çok büyük. 17 yaş falan büyük. Ama Reha Muhtar'ı çok sayardı, çok beğenirdi. Birbirlerini severlerdi. O da cenazeye katıldı. Çok da fazla ünlü göremedim, bilmiyorum. Yani yeterli de vaktimiz yoktu yayına hazırlandığımız için. Evet, Çok da evet, fazla evet. Vardı. bakamadım. Ben bir Sabah Tümer'i gördüm. Sabah Tümer röportaj yapıyordu. Uğur Öyle Dündar, mi? Uğur Bey röportaj yaparken ezan okundu. Hemen röportajı kesti ve bitirdi. O bir öne çıkmıştı. Bayağı ünlü vardı. Eski sunucu Hülya Uğur vardı. Hatırlarız değil mi? Hava Tabii durumunu tabii tabii. sunuyordu. Hülya Uğur Tabii. işte Reha Bey'in çok fazla alkol tükettiğinden bahsetti ve alkolün hayatını mahvettiğinden, alkol zararlıdır buradan da söyleyelim ya da tütün mamulleri. Ondan bahsetti. Hani hepimiz dedi zaman zaman içiyoruz ama dedi bunların çok temkinli kullanılması lazım dedi. Alkol bir hayatı bitirdi dedi. Benim de görebildiklerim bunlardı. Ben de çok ucu ucuna yetiştim. Gerçekten de ne bileyim hani çok zor ya. Yani baktığımızda evet ana etken maalesef böyle zararlı maddeler gibi duruyor ama ne diyeyim? Allah herkesin yardımcısı olsun yani. Gençler de izleyen varsa örnek olsun. Lütfen yani bu tarz şeyler kullanmasınlar ve canlarına, hayatlarına çok iyi baksınlar. Spor yapsınlar. Yani bunlardan hiç mesela bunları tüketip de sonları çok iyi olan insan yok yani. Hep bir üzüntü, hep bir böyle kötü hadise, işte kalp yetmezliği, o bu falan. Yazık yani, çok üzücü. İnsanın hayatta sadece bir canı var ve o canına iyi bakmalı ama tabii kişilerin de tercihi. Ben bu konularda yargı dağıtmayı vs.'yi pek sevmiyorum. Sadece tek söyleyeceğim, canları bir tane, canlarına iyi baksınlar. Uğur Dündar'ın pardon Reha Muhtar'ın. bir Reha Muhtar, bir Uğur Dündar'a bak, bir Reha Muhtar'a bak. Bilinçli insan, bilinçli kişi burada Uğur Dündar, canının kıymetini bilen, kendisini gençliğinden beri koruyan, gençliğinden beri yüzen, Çok spor spor yapan, yapan. yaz kış yüzme havuzunda yüzen, denizde yüzen, yazın denizde, kışın yüzme havuzunda. Her sabah saat 7'de kalkar, yarım saat, bir saat o günkü keyfine göre yüzer. Ve alkol
sadece kararında yani davetlerde filan. Öyle geceleri sofra kurayım, her gece tüketeyim, gündüz içmeye başlayayım filan. İşte maalesef Reha Muhtar senin çok iyi söylediğin, çok doğru söylediğin gibi alkol yüzünden e, perişan oldu. Hakikaten perişan oldu. Bunu söylememiz lazım. İnsanlara ibret olsun. Ders niteliğinde hayat bu. Reha Muhtar'ın hayatı. Sadece Türkiye'de değil, dünya çapında bir insanın başarabileceği en üst noktayı televizyonculukta başardı. Hakikaten öyle. En üst noktaya geldi. Azmiyle, hırsıyla, değişik bakış açısıyla, zekiliğiyle, akıllılığıyla, sürekli fikir üretebilmesiyle, ekibini iyi motive edebilmesiyle, iyi çalıştırabilmesiyle müthiş reytinglere ulaştı. Ama maalesef gündüz içmeye başlıyordu. Zirvede olduğu zamanlarda haber masasında otururken önündeki o kupada viski olduğu söylenirdi. İddia edilirdi. Ana haber sunarken. O zamanlar konuşuluyordu bu medyada, medya çalışanları arasında. Ne yazık ki geceleri de çok içerdi ve hep içmeye de devam etti alkolü. Dostlarını hiç dinlemedi. Sevgilisi Nilüfer'in arkasından yaptığı o duygulu açıklamada da dinletemedik diyor. Yani, değiştiremedik diyor Reha'yı diyor. Onun diyor o sabit fikrini değiştiremedik. Bu anlamda söylüyor. Canının kıymetini bilmedi demek istiyor. Merdivenlerden düşmesi, alkolden evinde, dubleks evinde, yalısında ve beyin kanaması, yere düşüp kafasını çarpıp filan, her şey ne yazık ki sadece Reha Muhtar için değil, alkolle yiten pek çok hayat var. Hem Evet. sosyal çevrede hem ünlüler dünyasında ve sigara, alkol ikisi birden. İçmesinler, içmeyin. Alkol sağlığa çok zararlı. Evet, Tüketmeyin, çok içmeyin. zararlı. Maalesef. İnsanı rezil eder. Rezil eder insanı. Rezil eder. Maalesef. Bunları söylemek borcumuz. Ölenin arkasından konuşulmaz. Ya bunların konuşmanın tam zamanı. Gençliği uyarmanın tam zamanı. İşte burada müthiş bir örnek var. Mükemmel bir örnek var. Türkiye'nin en başarılı medya çalışanı. Hepimiz medya çalışanıyız. Reha Muhtar'ın tırnağı olamayız. Reyting başarısı anlamında. Adam yıllarca 8-10 sene her gün 15-20 reytinge ulaştırıyordu haber bültenini ya. Yani Ateş Hattı diye bir haber programı yaptı. Müthiş başarılara imza attı. TRT'de de, özel televizyonlarda da. Ama ne yazık ki kendine dikkat etmedi. Peki Evet. Allah rahmet eylesin. Çok Amin. değerli bir Mekanı medya. cennet olsun. Evet. Yani onun gibisi zor gelir. Hakikaten bak. Onun gibi anchorman zor gelir. O başarılara Evet. ondan sonra zaten kimse ulaşamadı ki. Hiç kimse ulaşamadı o reytinglere. Kaç sene geçti o ekranı bırakalı. Evet. Haber masasından, show haber masasından siyaset kaldırdı onu. Siyasi girişimler, siyasi çelme taktılar ona, siyasetçiler. O zamanki Türkiye'yi yöneten bir kişi onun oradan ayrılmasını istedi. İsim gerekmez. O Allah rahmet eylesin. O da vefat etti. Ve patron da onu oradan aldı. Sonra Star'a gitti filan, Kanal D'ye gitti. Ama eskisi gibi olmadı hiçbir zaman. Şey olarak. Yani haber masasındaki başarısı kurumla da ilgiliydi. Orada bütünleşmişti o kurumun markasıyla da. Her neyse kitaplara sığmaz. Belgesellere sığmaz. Reha Muhtar gerçeği. Hatırlıyor musun? Ana haber bülteninde bir cüce olurdu muhabir gibi. Bir de dev bir adam olurdu. Uzun 2 metre 20 santim boyunda. Evet. Onlar da onun çalışanıydı. Bunu niye yapardı? Halkı eğlendirmek, güldürmek için. Evet. Onların yanına bir kameraman verirdi. Bir de onlara mikrofon verirdi. Röportaj yaptı. Sonra montajda Evet ya. ayıklarlardı o röportajları. İzlerken keyif alırdın. Yani kısa kısa yaparlardı tabii ki o röportajların montajını. İzlerdin 35 saniye, 40 saniye, 40'ar saniye falan.
Ama orada her şeyi verirdi, eğlendirirdi insanı. Bunun gibi neler neler. Peki, Afra Saraçoğlu ve Poyraz'la ilgili biraz sonra Arzu'nun Poyraz'la ilgili anlatacaklarını dinleyeceğiz arkadaşlar. İso ile Esme aşkı derken Esme'nin çocukluğunu oynayan, Esme'nin küçüklüğünü oynayan Naz Sayıner, onu kastediyoruz arkadaşlar. Bana yazıyorlar, ya Esme evli değil mi? Hayır, ben o Esme'yi kastetmiyorum. Naz Sayıner bugün bütün medyada da konu olan e, Taşacak Bu Deniz dizisinde Naz Sayıner'le Erdem Şanlı'nın e, ilişkisi ortaya çıktı bu veda partisinde. Erdem Şanlı Sevcan'ı oynayan Hande Nurtekin'le sevgiliydi oysa. Herkes öyle biliyordu. Fakat tabii ki Naz Sayıner'le Hande de arkadaştı. Ayrıca Naz Sayıner'in bir de sevgilisi varmış ve Naz Sayıner'in o sevgilisi, onu seven adam e, Erdem Şanlı ile Veda Partisi'nde samimiyetlerini görünce takipten çıktı Naz Sayıner'i. Ortalık karıştı. Dün de Taşacak Bu Deniz dizisinde bir başka ilişki konuşmuştuk. E, Atılgan'la Fadime'yi oynayan Atılgan'la Ali Öner'in Gökhan'ı oynayan Ali Öner'in ilişkisini konuşmuştuk. Bugün bir şey öğrendik. Fadime ile Zeynep Atılgan'la Ali Öner'in ilişkisi Ekim ayında başlamış, biliyor musun? Başladıktan bir ay sonra. Dizi yayına başladıktan bir ay sonra başlamış. Ya şunu soracağım sana aslında. Bütün bu anlattığım hikayeleri fanları çok iyi biliyor. Diziyi seyredenler çok iyi biliyor. Çünkü dün ve bugün sosyal medya yıkıldı. Şunu soracağım. Bu dizi setlerinde ilişkiler nasıl bu kadar kolay kurulabiliyorlar? Yani aynı ortamda bulunmanın, çalışıyor olmanın etkisi bu kadar büyük olamamalı ya. İnsanların bir tercihleri yok mu? Ne bileyim ben. Dışarıdaki ilişkilerine bir saygıları yok mu? Dışarıyı nasıl unutup da birdenbire içerideki yeni tanıdığı insana gönül veriyorlar? Bu konuyu sen de setleri iyi biliyorsun. Aslında Set medya ortamları. sektörüyle ya da dizi setleriyle alakalı değil bu. İnsanın doğasıyla alakalı. Atıyorum şimdi meslek gruplarını belirtmeyeyim ama bir bina var. O binada da o işi yapan bir sürü kişi var. Meslek grubu belirtmemek için sonra yok bizi söyledin falan diyorlar. Şimdi her gün o binaya gidip çıkıyorsan ve gördüğün insanlar o binada 100 kişi ise daha da küçülttüğünde o odanın içerisinde 10 kişi ise insanlar birbirlerine yakınlık duyabiliyorlar. Dizi sektöründe de böyle hiçbir hayat yok. Gecenin köründe eve gidiyorsun. Hiç kimseyi görmüyorsun. Sabah kalkıyorsun tekrar sete gidiyorsun. Tekrar gece körü eve gidiyorsun. Dolayısıyla set ortamında gördüğün ya da o binada gördüğün kişiye yakınlık duyuyorsun. Bu toplumun bence her kesiminde var. Olmasa zaten Müge Anlı ya da Esra Erol bugün bunları yapamazdı, bu programları. Orada da görüyoruz neler olduğunu, neler bittiğini. Bence hani hep tüy kaka dizi sektörü, ünlüler falan diyorlar ama genel olarak toplumda böyle şeyler var. Herhalde birazcık ait olduğun ortamdan, başka birini görmemekten, ama ilişkiler boyutuna gelirsen evet bunlar çok çirkin hadiseler. Ben ancak bunu kendi adıma cevaplayabilirim. Benim hayatımda asla ve kata, çok da büyük konuşurum bu konuda. Benim kız arkadaşımın bir saniye beğendiği insan bile sadece böyle göz ucuyla beğensin, benim için ömür billah eniştedir. Asla zaten ruhsal olarak o kişiye karşı ben bir çekim, bir beğeni vesaire hissedemem. Bunun olmaması Peki lazım. bir saniye. Bir saniye. O arkadaşın sana açılmadan o adam sana açılırsa, sonra arkadaşının bundan haberi yok. Arkadaşın da sana dedi ki ertesi gün, ya ben bu çocuğu çok beğeniyorum. Ne olacak şimdi? O zaman ne olacak? Hadi bakalım. Umurum olmaz, hiç gözüm görmez, bitmiştir benim için. Sen de Evet, ben beğeniyordun ama böyle onu. acayip kırmızı çizgileri, sınırları olan bir tipim. Çok keskin hatlarım var bu konuda.
Bu yaşa kadar Sen da hiç günümüzün kadınları gibi değilsin. Yani kusura bakma, bizi izleyen kadınlar kusura bakmasın ama genç nesilde senin anlattığın gibi maalesef yok kafalar yani. Olsa zaten bu böyle şeyleri biz de gündeme getirmeyiz ve o demin söylediğin ünlü televizyoncular programlarında bu konuları e, işleyemezler. O kadar çok malzeme var ki ihanetle ilgili, arkadaşının sevgilisiyle, komşunun kocasıyla ilişkiyle ilgili. Sen yine devam et. Anlat lütfen. yani, hani, bu biraz insanın karakteriyle. Benim ruhum arkadaşımın beğendiği ya da komşumun beğendiği ya da çok tanımadığım ama böyle bir iki cümle ettiğim herhangi bir kızın beğendiği birisini ruhum, kalbim, beynim kabul etmez. O konuda çok erkek beynine sahibim çünkü çok erkek çocuklarıyla büyüdüm. Bir de rahmetli babamla çok vakit geçirdim vesaire. O erkek olguları çok gelişmiş beynimde ama kabul eden de var. Benim ruhum kabul etmez. Mümkünatı yok. O yüzden hani gülenin malından da ağlayana fayda olmaz. Hani etrafta da görüyoruz bunu yapanlar var. Çok var etrafta. Hiçbir zaman öyle tercihler yaptıklarında yolun sonunda mutluluk elde edebilen yok yani. O yüzden sonuna bakmak lazım. Zaten doğru olan da arkadaşının, dostunun, komşunun hani eskiden bildiğimiz ahlak ve görgü tanımı böyleydi ya. Hani bu biraz Evet, ahlaktan biraz daha dışarıda aslında. Hani herkesin ahlakı kendini bağlar. Genel görgü tanımı böyleydi. Buradan biraz çıkıldı ama doğru olan ayarlar bu ayarlar diye düşünüyorum ben. Bu konunun haricinde bunları söylüyorum. Konuyu hiç bakamadım bugün. Bugün biliyorsun çok büyük yoğunluğum vardı. Bir göz ucuyla birazcık ama anlamadım yani ne olup ne bittiğini. Akşam bakacağım inşallah. Ama doğru olan budur. Tekrar söylüyorum. İnsanların bulundukları ortamlarda birilerinden hoşlanabilirler ama doğru kişi ise, doğru zamansa, doğru mekansa. evet. Ne yazık ki Taşacak bu Deniz dizisinin içinden böyle birkaç tane ilişki e, öne çıktı. Başka ilişkiler olduğu da biliniyor, söyleniyor. Bir de sosyal medyada bir iddia dolaşıyor. Ben inanmıyorum. Bu işte nişanlısının elinden aldığı için mesela Zeynep Atılgan'ın o oyuncuyu TRT'nin e, tavır aldığı falan söyleniyor ama zannetmiyorum öyle özel konularda TRT de olsa ilişkilerle ilgili, özel ilişkilerle ilgili tavır alsın, oyuncuların özel hayatına karışsın zannetmiyorum. Sosyal medyada çok köpürtüyorlar. Vay bunları diziden atacaklarmış falan diye böyle Ya saçma değildir de sapan yani iddialar bunların var. hepsi tabii birer iddia. Ben daha incelemediğim için çok konuya vakıf değilim. Kendi özelimde söyledim ve anlattım genel normlarda. Evet, evet. Bakacağım bu akşam inşallah ama her zaman da sosyal medyada fanların yazdıkları ya da her yazılan çizilen doğru olmuyor. Gencecik insanlara da bu yaftaları yapıştırıyorlar. Çünkü bir yerden bir kıvılcım çıkıyor reyting almak isteyen birinden. O kişinin attığı o kıvılcım sonra büyüyor, büyüyor, büyüyor. Şimdi bunlar bahsettiklerimiz küçücük genç kızlar ve çocuklar. Böyle bir şey olmama ihtimali de %99,9'dur. Dolayısıyla böyle bilmeden etmeden sosyal medya iddialarıyla köpürte köpürte insanlara yüklenmenin de çok haksızlık olduğunu düşünüyorum ben. Güzel söyledin. Güzel söyledin. Hadi peki bu konudan çıkalım. Mustafa Sandal'a gidelim. Ya ne güzel şarkılar yapıyor Mustafa. Zamanında yaptıklarını şimdi tekrar tekrar arabada dinliyorum da. Dün burada Fenerbahçe orada evindeyim bu arada. Dün akşam buradan çıkıp giderken Spotify'da kendiliğinden Ay'a Benzer açıldı. Ay'a Benzer'in hikayesini anlatmıştı bana bestelediği zaman Mustafa Sandal. Londra'ya çok sık gidip gelir ya, o hala öyle. Londra'dan İstanbul'a gelirken e, Dolunay'ı görüyor uçağın penceresinden ve içine düşüyor şu cümle: Ay'a benzer yüreğim diye, ve orada uçağın içinde bunu hem besteliyor hem sözleri yazıyor. Müthiş bir hikayeydi. Dün buradan giderken de
arabanın şeyinde bu açılınca ve arabanın son ses yaptım. Müthiş bir şarkı, müthiş keyiflendim. Ya çok güzel şarkılarımız var, çok güzel bestecilerimiz, şarkıcılarımız var. Bunu söylemek istedim, altını çizmek istedim. Senin de beğendiğini biliyorum Mustafa'nın şarkılarını. E, Evet, evet, her zaman. peki. Gençliğimiz zaten Mustafa Sandal, Tarkan. Çok kıymetliler hepsi. Evet, evet, bugün Tarkan'ı da değil mi konuştuk, ne güzel. Ya bunlar birbirlerinden hiçbir zaman kopmadılar ya. Askere bile birlikte gittiler biliyor musun? Büyük bir rekabet de onlarınki o zaman. İkisi de popstar, ikisi de genç, ikisi de yeni çıkmış. Askere gidecekler mi işte askerden kaçıyorlar, kaçmıyorlar, yok bedelliyi bekliyorlar. O zaman bedelli böyle çıktı mı çıkacak mı filan hep böyle bir beklenti içinde herkes. Biraz da bunlar çok gitmek istiyor ve halkın da çok yoğun baskısı var diye e, bedelli çıktı. Halkın da çok isteği var diye. Normal halktan da çok insan gitmek istiyordu. Devlete de para lazım. Bedelliden iyi para topluyor. Çıktı ve ikisi de Malatya'ya gittiler askerliğe. Hatta Malatya'da teslim olmadan önce aynı gün teslim oluyorsun ya. Teslim olmadan önce Malatya'nın meşhur bir hamamı varmış. İkisi orada gidip yıkanıyorlar hamamda. Tabii fotoğraf falan yok ama hamamda peştemalleri takıp öyle bir ortam. Peştemalleri giyip. Şimdi Mustafa Sandal'ın bugün bir paylaşımını gördüm. Melis Sütçurup'la evliliklerin 4. yıl dönümünü kutluyorlar. Şöyle yazmış. Melis de çok güzel bir hanım biliyorsun. Evet, Farkındasın değil mi? Farkındasın değil mi? Her yıl daha da iyiye gidiyoruz. İyi ki sen Melis'im. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. çok İlk tatlı. başta biraz evet, evet. İlk başta biraz sıkıntılı olmuştu ilk yıllar evlilikleri. Biraz Evet, ayrılık falan söz konusu olmuştu ama şimdi oturdu. Çok tatlı değil mi? çok tatlı. Allah Ee, olmayanlara da versin böyle aşk. Allah olmayanlara da versin diyor. Ya Tabii canım. ya bir şey söyleyeceğim. Üzmek istemiyorum seni. Sen bu kadar iyi kalpli olursan sana gelen kısmetleri ya öbürü beğendi ya, o kız beğendi ya diye elinin tersiyle itersen biraz zor olacak senin. Aman onların olsun. Zaten onların beğenisiyle benimki aynı değil şekerim. Onların beğendiğini ben zaten beğenmiyorum yani. Sorun orada. Hiç öyle olmadı yani. Hani atıyorum buraya 10 tane adam gelsin. 10 taneden 10'unu da ben beğenmem. Hep yanımdakiler beğenir yani. Ama bir tane ben beğeneceğim adamı 3 kilometre öteden şey gibi baykuş gibi görürüm. Anlarım yani o beğeneceğim insan yürüyüşünden, oturmasından, kalkmasından, ilk sözünden falan. Öyle bir şeyim var, tılsımım benim yani. Çok güzel. Allah gönlüne göre versin. Allah Amin. gönlüne göre versin canım. Amin Evet. hepimizin. Nesin Cavatzade bir şeyler söylemiş. Ee, ilgimi çekti benim ve senin fikrini merak ediyorum. Hemen şimdi onu açacağım. Evet. Nesin Cevatzade herkesin çok beğendiği, oyunculuk yeteneği çok iyi olan, çok fazla olan, Azerbaycan'dan ülkemize gelip yerleşen, iyi ki de gelen bir güzel hanımefendi ve geçtiğimiz günlerde de dünya evine girdi. E, diyor ki bir röportajında benim hala çok hayalim var diyor. Çocuksu yanım hiç törpülenmedi. Hala olmayacak şeylere inanıyorum. Hala Oscar almak, Oscar olmasa bile çok büyük işler yapmak istiyorum. Hala kendimi çok yolun başında hissediyorum diyor. Ya ben bayıldım ya. Ben çok beğendim ya. Ben de. Yani Yani insanın zaten hep hayalleri olmalı, hep umutları olmalı, hep daha üstünü arzu etmeli. Ben zaten Nesrin Cevatzade'ye bayılıyorum yani. Çok büyük bir fanıyım. Televizyonda görmekten hoşuma gidiyor. Dünyanın en kötü senaryolu işine koy Nesrin Cevatzade'yi var diye izlerim ben. O kadar beğenirim kızı. Çok tatlı. Geçen gün de hatta biraz üstüne geldiler.
işte botokslusun. Herkese yapıyorlar ya mesela botokslusun, Herkes botokslusun yapıyor. bilmem ne falan filan. Orada da bir story çekmiş. Bak demiş işte kaşlarını böyle şey yapmış. Botoks hakikaten yapılmaz yani. Buraları falan böyle yapamazsın botoksla. İşte demiş botoksum yok, o yok, bu yok. Hala kadına yazıyorlar. Hala. Hala diyor ki evet var botoksun. Ya yok diyor kardeşim. İnsanın kaşı öyle olmaz yani. Bir enteresan. O yüzden hani o da şey demiş. Ne kadar bu yaşta fresh ve güzelim demiş mi hatırlamıyorum. Ne kadar fresh olduğuma inanamıyorsunuz herhalde demiş. Hayalleri de oradaki o freshlik gibi. Yani hakikaten kadın çok güzel, acayip fresh bir kadın. Hayalleri de o güzelliği gibi fresh yani. Önü bahtı yolu açık olsun. Evliliği çok mutlu olsun. Çok yakışıklı, kendine yakışan bir adamla evlendi. Ben bayılıyorum Nesrin Cevatzade'ye. Ve şunu söyleyelim, altını çizelim, herkese de tavsiye edelim. Hayal kurmadan başarıya ulaşmak biraz zor olur. Yani ulaşırsın tamam çok çalışarak falan ama hayal edersen de manifest yolluyorsun. Manifest yani onu çağırıyorsun. Manifest ediyorsun. Onu çağırıyorsun. Doğaya, dünyaya, evrene mesaj yolluyorsun. Kendini motive ediyorsun, kilitliyorsun kendini. Özellikle gençler sizin önünüz çok açık. Vaktiniz de çok. Hırsınız da fazla. Allah size sağlık versin. Bunu yapın, isteyin, hayal edin. Ben bunu ilk defa burada söylüyorum. Dünyayı dolaşan bir gazeteci, televizyoncu nasıl oldum biliyor musun? Ben dünyayı dolaşmadan evvel Türkiye'de magazin anlamında dünyayı dolaşan televizyoncu, gazeteci yoktu. Acun'un programı benden 2 sene sonra başladı. Ben o Panamalarda, Bahamalarda, Kübalarda, Tokyo'larda, New York'larda her hafta Paris'te, Cannes'da, Roma'da Star TV, Cem Uzan'ın e, genel müdürü Cem Şaşmaz'ın onayıyla her hafta e, bu saydığım ülkelerden birine yolculuk yapıyordum ve kameraman arkadaşla birlikte 4 tane kameramanımız vardı programda. Kim müsaitse onunla çıkıyorduk. O zaman vize almak falan da bu kadar sorun değildi. Nasıl buna ulaştım biliyor musun? Ya bir Ajda Pekkan konserindeyim. Harbiye'de, açık havada. Ajda Pekkan'ı dinliyorum sahnede ve Ajda Pekkan'ın o kadar başarılı ki, o kadar başarılı ki sene 93. Yani yıkıyor Harbiye'yi, yıkıyor. Ya dedim bu kadın ne kadar başarılı ya. Bak kaç sene geçmiş aradan. Bunu Ajda'ya kesin atın. Ajda hayranı varsa aranızda. 93 senesi. Ya dedim nasıl çalışıyor, nasıl hırslı, nasıl başarıyor, nasıl yapıyor. Ben de o zaman boşluktayım iş anlamında. Bir dergide çalışıyorum ama hoşuma gitmiyor. Televizyona geçmek istiyorum. Televizyona atlamak istiyorum. Televizyonlar yeni, özel televizyonlar yeni kurulmuş Türkiye'de. Star TV var, bir de Kanal 6 var. Star TV çok büyük, Cem Uzan'ın kanalı. Çok güçlü. Oraya geçmek istiyorum. Orada başlamak istiyorum. Oranın genel koordinatörü de beni takip ediyor. Bir görüşme yaptık onunla. O davet etti. Haber merkezine beni katmak istiyor. Ben o zaman e, çok imzası çıkan bir gazeteciydim. Ama o arada geçici olarak bir dergideydim. E, Ajda Pekkan'ı ya dedim ben de yapacağım, ben de başaracağım. Ben de işimde en iyisi olacağım dedim ya. İşte Ajda örneği, işinde en iyisi, o kadar şarkıcı var, yapacağım dedim ya. O gece kendi kendime söz verdim biliyor musun? Ondan sonra bu işin üzerine gittim. Star TV'de tekrar görüşmeye çağrıldım. Tekrar gittim falan ve o programı, Paparazzi programını bir arkadaşımla birlikte yapımcılığını aldım. Barbaros Yüksel'le birlikte. Ve bu konsepti de kendimiz oluşturduk filan. 3 tane altın kelebek aldık. 3 sene peş peşe. Düşünebiliyor musun? Program olarak haber dalında filan da bir sürü başarılar, bir sürü röportaj ödülleri filan. Ekrana biz çıkıp sunuyoruz. Yayın bitiyor, o gece izliyoruz. Ertesi gün Londra'dayız. Sabah ilk uçakla Londra'da De Beers mücevher firmasının Versace, o Donatella Versace ile yaptığı işbirliği basın toplantısındayız. Cem Şaşmaz arıyor, genel müdür. Bilal nasılsın? İyiyim efendim, Londra'ya geldim. Hayrola, Versace'nin tanıtımı var. Ha peki oğlum kolay gelsin. Dün gece 60 şer yaptı senin bölümün. Tebrik ederim. Yanaklarından gözlerinden öpüyorum. Pat kapatıyor. Yani böyle televizyonculuk.
Ama bu istekle, arzuyla, kitlemekle kendine oluyor. Anlatabiliyor muyum? Diyeceksin ki şimdi var mı bu hırs, bu istek var mı? Ya her şey zamanında güzel oluyor. Anlıyor musun Arzu? Yani elbette şimdi de çok şey yapmak istiyorsun ama zamanında kapılar daha seni bekliyor, müsait. Anlıyor musun? Her şey birbiriyle örtüştüğü zaman yaşın uygun olacak. Türkiye'nin ortamı, yaşadığın çevrenin ortamı müsait olacak. Ekonomik olarak da, sosyal olarak da, medya yapısı olarak da. Ee, Anlatabildim herhalde ya. Çok da fazla artık bu Ama konuyu. bence sende hala var o başarı azmi. Maşallah diyeyim. Hani çok Hmm. zor bir şey yapıyorsun. Haftada 7 gün canlı yayın. Ben 2 tane YouTube için mesela story çekmek istiyorum. Şimdi, sonra makyajım o. 2 işte onu yapayım, bunu yapayım falan. O enerjiyi bulamıyorum kendimde. Hep önüne koyduğum bir şey oluyor. Ama sen bir bakıyorum mesela niyet ettiğimde sen 50 tane story çekmişsin olayla ilgili. Her bir olayla ilgili. Onu yapıyorsun. YouTube programın devam ediyor. Hala çok hızlı herkesten önde haberlerin giriyor. Yani o yüzden duayensin bence. Bu çok Estağfurullah. önemli bir Teşekkür şey. ederim. Sağ ol. Sağ ol canım benim. Yani o enerjiyi korumaya çalışıyorum tabii. İstiyorum. O arzu hep var. Var, var, var. Ama şartlar eskisi gibi değil. Şartlar eskisi gibi değil derken ekonominin hali ortada. Yani çarkı döndürmek çok zorlaştı artık. Çok Anlatabiliyor muyum? zor. E, Ben bundan 5 sene evvel şu A4 çarpısı, şu A4 sayfası 3 günde reklam veren müşterilerin fatura adresleriyle dolardı. Fatura keseceğim. Anlatabiliyor muyum? Liste yapardım. 4 gün böyle A4 sayfası 3 sıra onların vergi numarası, adresleri böyle 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 dolardı. 30 tane müşteriye 3-4 günde fatura keserdim. Şu anda mesela e, butik sektörü reklam verme konusunda bitti. Rahmetli oldu mesela butik sektörü. En çok reklam verenlerden biriydi bir zamanlar. Bunun gibi Hı hı. çoğaltabilirsin. Yani medya kendisini döndüremezse ileriye nasıl bakar? Bakamaz ki. Anladın mı? Bu Tabii. çok geniş bir konu. Bunun çok şeyleri var, şartları var. Neden oluyor, neden olmuyor filan. Bunlar e, program ayırmak lazım, konuşmak lazım. Peki, e, en çok şeyi merak ediyorlar. Afra Saraçoğlu konusunu merak ediyorlar. E, Bir not bunu vereyim. Afra Saraçoğlu Abi dizisi bitti ya ve son bölüm önceki gün gösterildi. E, O sette son çekildiği zaman bundan 2 hafta evvel Afra'nın sahneleri son çekildiği zaman veda kutlaması yapıyorlar. Pasta kesiyorlar Afra Saraçoğlu'na set ekibi. Sosyal medyada e, yapımcının kanalı bu görüntüleri yaydı bugün. Afra bir konuşma yapıyor. Mumları üflüyor. Setteki herkese tek tek sarılıyor samimi bir şekilde. Bazılarını öpüyor, hepsiyle kucaklaşıyor. Nagi de orada, köpeği Nagiş de orada. O da hep kucaklarda, ellerde filan. Ve Diren Polatoğulları da Afra'ya arkasından, o da dizide mafya rolündeydi biliyorsunuz. O da dizide Afra'ya sosyal medyasında bir veda mesajı yayınlıyor. Instagram hikayesinde Çağla Kızı, dizide öyle derdi ya, Çağla Kızı. Bu kadronun arasındaki gerçek sevgi, destek ve saygına tanıklık etmek o kadar güzeldi. Yetenekli kızımıza bir sonraki yolculuğunda en iyisini diliyoruz diye bir veda yazıyor. Ve OGM Pictures'ın sahibi Onur Güvenatam, bundan sonraki projen hazır ama sana şimdi sunmayacağız. İyi dinlen, iyi dinlen, iyi tatil yap. E, Geldiğinde, döndüğünde konuşuruz diye de söylemiş. Yani OGM Pictures Afra Saraçoğlu'nu bırakmayacak. Bırakmaz değil mi? Hangi Tabii ki. yapımcı Yok bırakır ki canım, böyle mümkünatı altın yok. yumurta?
altı yumurtlayan tavuk değil mi? Tabii, tabii, asla bırakmaz ama en çok ben hâlâ ne oldu da böyle küt diye bitti? Hiç mesela normalde setten haberler alırız. Asla ve kata setten haber çıkmıyor. Mümkünatı yok yani. Bence Onur Güven Atam, Afra ve üçüncü bir kişiyle ilgili. Üçünün haricinde hiç kimsenin bilgisi yok. Yoksa bu haber çoktan yayılırdı. Orayı çok merak ediyorum yani. Küt diye nasıl bitti? Enteresan geldi bana. Evet, yani, kavga dövüş söylentileri filan çıktı. Yani başroller arasında bir gerilim filan ama, öyle bir şey zannetmiyorum. Yok, Afra'nın bir de bence aslında öyle bir Kenan şey yok. İmirzalıoğlu yanındaydı. Yanındaydı Kenan İmirzalıoğlu. Zaten o çapta insan değil onlar. İkisi de çok Afra'nın yaşı küçük ama çok olgun bir insan. Öyle şeylere zaten hiçbir zaman Kenan da tenezzül etmez, girmez. Kenan çok iyi bir profesyonel. Afra da zaten Evet. çok iyi bir profesyonel. Senin özel haberine biraz sonra geçelim. Ben Emel Sayın'dan bir haber vereyim. Emel Sayın Hı hı. hepimizin çok sevdiği Türk müziği sanatçısı ve sinemada da güzel filmler, hele Tarık Akan'la nasıl gizli kapaklı bir aşk yaşamışlar değil mi zamanında? Evet. Bak o zamanlar e, ben genç bir muhabirdim ve Türkiye'nin en büyük gazetesinde çalışıyordum. Günaydın Gazetesi 1 milyon satıyordu. E, Hürriyet Gazetesi yine keza 1 milyon satıyordu. Hafta sonu gazetesi Magazin Türkiye'nin en iddialı magazin gazetesi. E, Yani müthiş haberler üretiyordu. Bu gazetelerde çalışan arkadaşlar her gün görüşürdük, konuşurduk. Hiçbirimizin bu aşktan yaşanırken haberi olmadı biliyor musun? Tabii o zamanlar internet olmaması, sosyal Telefon medya yoktu, olmamasının da internet yoktu. Yani. cep telefonu yoktu. E, Ya evlerde telefon vardı. Bak geçen gün bir şey yazdım. Ya Bilal abi Allah aşkına yalan yazma. Sen yalan yazmazsın ama diyorlar bana gençler. E, İstanbul'la Ankara arasında, şehirler arasında telefonla görüşemezdik. Şehirler arası telefon, yani evdeki telefondan Ankara'daki herhangi bir telefonu arasan bağlanamıyorsun. Ancak nasıl oluyordu? Ee, İstanbul'daki santral vardı. Santrala şehirler arası santral. PTT numarayı çeviriyorsun. PTT'yi. Diyorsun ki ben Ankara'da telefonla görüşmek istiyorum. Numaranı söyle diyorlar. İstanbul numaranı. Dijital değil o zaman göremiyor seni. İstanbul numaranı da göremiyor. Söylüyorsun. Ankara numaranı da söylüyorsun. Sıra var diyor. Bekleyeceksiniz. Ne kadar beklerim? Hafta sonu cumartesi pazar 2 saate kadar bekliyordum. Çünkü cumartesi pazar herkes akrabalar birbirini arıyor. Hafta içi ise işte şanslıysan 15 dakika, yarım saat filan bekliyordun. Ankara ile İzmir'le Bursa'yla konuşmak için bir başka şehirle. Yani o dönemlerden bahsediyorum. Bu Emel Sayın'la Tarık Akan'ın aşkı da işte öyle bir dönemdeydi. Eskiden böyleydi yani. Sadece Türkiye'de değil ama dünyanın pek çok ülkesinde böyleydi. Ee, Şeyi merak ettim. Mavi Boncuk Santrali arıyorsun, santral orayı arıyor ya. Sen santrali aradın, santral beni arıyor. Parasını sana mı yazıyor, kime yazıyor? arayana yazıyor. Ha. Arayana yazıyor. Arayana yazıyor. Sıra sana geldiği zaman Ankara'da aradığın istediğin numarayı bağladığı zaman seni çaldırıyor. Evinde telefon çalıyor. Açıyorsun. Konuşun diyor. Ankara hazır diyor. Konuşuyorsun. Biz subay çocuğu olduğumuz için benim babam albaydı. Subayların özel hattı vardı. Şey hattı. Kendi askeriyenin telefon hattı vardı şehirler arası. O da doğal. Herhangi bir olağanüstü hal, deprem, savaş, şu bu falan olduğu zaman sivil hatta takılmasın, uğraşmasın diye askeriye kendi hattı vardı. O hat üzerinden komutanlara bir ayrıcalık tanınmıştı. Biz beklemeden bağlanabiliyorduk. Yani babam arıyordu, şifresi kodu vardı santralin. Mesela İstanbul santralinin kodu Deniz'di. Deniz diyordu, bana diyordu başkentte, Ankara başkentti. Başkentte şu numarayı bağlasana diyordu. Tamam komutanım, hatta bekleyin hemen bağlıyorum. Babam beklerken bir dakika sonra bağlıyordu filan yani anlıyor musun? O günlerden geldik. Neyse
Şimdi ş Afra Saraçoğlu konusunda, eee, bu Poyraz'la ilgili anlatacaklarını şimdi anlat istersen. Haber ayağıma geldi. Benim 2 gece önce yemeğe misafirim vardı. Bayağıdır görmediğim rahmetli kuzenimin, kızı. Ondan sonra oturduk biz normal kendi aile dedikodularımızı yapıyoruz. Bu arada benim canım Saint Joseph mezunu, şimdi bir psikolog. Okuldan falan bahsederken dedi ki Arzu ablacığım dedi senin dedi magazin hesabında gördüm dedi. Ben o çocukla dedi aynı okuldaydım dedi. Ben şok. Can can Canım dedin. Canım kim? Poyraz'la. Benim can Poyraz'la. Yok, senin canın kim? Bu gelen mi? Kuzenimin, rahmetli kuzenimin çocuğu. Anladım. Peki, evet, devam et lütfen. Ondan sonra ben de dedim nasıl yani? O dedi 2 kardeş onlar. Kendisi, bana gelen kuzenimin çocuğu, adını söylemiyorum ki kızın başına bir şey açılmasın diye. O Saint Joseph mezunu psikolog. Diğer kız kardeşi de Koç'ta okudu. Koç da onun kız kardeşiyle aynı sınıftaymış. Poyraz'ı tanıyor. Dedi ki bu bizim arkadaşımız, aralarında da zaten bir yaş var kardeşiyle birlikte. Biz dedi mesela Saint Joseph, Saint Benoît ve Koç ortaklaşa tur düzenliyormuş işte okullar arası gidiyorlarmış hep birlikte İspanya'ya, İtalya'ya, Belçika'ya. Hakikaten bizim çocuk yani bir herhalde 12-13 yaşından itibaren hep oralardaydı. Oralarda arkadaş grubundalarmış. Ben tabii çok şaşırdım. Dedim hani bizim için mühim mevzu ya. Çocuğum dedim niye bunu bana açıp söylemiyorsun dedim. Niye anlatmıyorsun? Yani dedi bizim okul arkadaşımız dedim. Biz her yerde çocukla ilgili haber arıyoruz. Bana anlattığı çok böyle dışa dönük bir çocuk değil. Sadece arkadaş grubunda. Arkadaşlarıyla birlikte çok arkadaş grubuna bağlı bir çocuk ama çok efendi, çok iyi yetiştirilmiş. Ultra eğitimli, ultra ahlaklı böyle genel görgü kurallarına falan acayip hakim. Mesela kadınlara, kızlara davranışı çok centilmen. Hepsini sordum. İnanılmaz bir çocukmuş. Hatta bizimkilerin evine yemeğe gelmiş o yaşlarda. Bizimkiler onlara gitmişler vesaire vesaire. Böyle bir bilgi öğrendim kuzenimin, rahmetli kuzenimin çocuğundan. Onlarla birlikte kız kardeşiyle aynı okulda okumuş Koç'ta. Onlarla birlikte hep tatile gitmişler. İnanılmaz iyi bir çocukmuş. Çok espriliymiş. Ondan sonra çok güzel yetiştirilmiş. Çok ahlaklıymış. Ailesinin durumu tabii ki oralarda okuduğu için de tahmin edebiliyorum. Gayet iyiymiş. Böyle bu bilgileri öğrendim. Ve şey yani çocuk bizimkilerin hiç magazinle alakası yok. O kadar şaşırıyor ki bunları sorduğuma. O kadar o onun arkadaşı, o kadar no böyle ya ne alaka hani işte bizim Poyraz şöyledir, böyledir falan filan. Biz gördük, şaşırdık. Hani senin böyle bir hesabın olmasa biz zaten görmeyiz. O çünkü Saint Benoît, Saint Joseph, Koçlular falan biraz biliyorsun farklı hiç magazin vesaire izlemezler. Ondan sonra böyle bunları anlattı. Yani çok iyi yetiştirilmiş bir çocukmuş ve çok efendi bir çocukmuş Poyraz. Bunları öğrendim. Evet. Bunlar değerli bilgiler tabii. Güzel, hiç değilse çocuğun, çok düzgün bir insan olduğunu, çok, temiz bir, aileden geldiğini, yani yetişme anlamında iyi yetiştirildiğini öğrenmiş olduk. Afra adına sevindirici. Onun çevresinde böyle bir arkadaşının olması. Arkadaş, sadece arkadaş. Dün, Onur Akay'la yayın yaptık. Onur Akay Afra'ya birkaç kere not bırakmış ve ulaşamamış. Ancak en son aradığında Afra ile konuşmuş ve Afra Saraçoğlu'na bu konuyu sormuş. Afra demiş ki hiçbir şey yok aramızda demiş. Yani hiç yani o kişiyle Poyraz'la aramızda öyle hani merak edilen anlamda hiçbir şey olmadığını söylemiş. Zaten sen de o fikirdeydin. Sen de değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Evet, evet, doğru hatırlıyorsun. Bence bir arkadaş grubu. Kuzenimin çocuğunun söylediğine Evet. göre de zaten arkadaş grubuna çok bağlı bir çocukmuş. Dışarıdan pek kimseyle sıcaklaşmıyormuş, tanışmıyormuş, sıcak davranmıyormuş. Kendi bir grubu varmış. O grubun haricinde biraz soğuk diyebiliriz ama kendi grubunda çok eğlenceli bir çocuk dedi.
Bence de yani Afra Saraçoğlu'nun da dahil olduğu arkadaş grubu ve Poyraz Yosmoğlu'nun da dahil olduğu arkadaş grubu içerisinde arkadaşlardır diye düşünüyorum ben. Evet, evet. Aynı fikirde diğer arkadaşlarımız da yayın yaptığımız İpek Canbulat da, Onur Akay da sen de o fikirdesin. Peki çok teşekkür ederim Arzucuğum. Hava kararıyor. Dışarıdan yayın yapıyorum. Kararmak üzere burada bu çevrede. O Sen yüzden geziyorsun, e, biz buralarda. yok canım. Yok canım. Sen de çok iyi gözüküyorsun maşallah. Teşekkür ederim. Canım benim. Bizim yayınımız seninle pazar günü değil mi canım? Pazar günü. Pazar, Yarın evet. cuma, yarın İpek'le yayınımız. Pazar günü, evet, pazartesi Arzu Altıntaş'la birlikte olacağız. Ünlü televizyoncu Arzu Altıntaş'la ve onun çok güzel özel haberiyle birlikteydik arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz kendisine bir kere daha. Arzucuğum, görüşürüz. Seni şimdi cep telefonundan arayacağım, bir şey soracağım sana. Yayını Tamam, kapatayım, arayacağım. tamam. Peki, İzleyen herkese teşekkür ederim. teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Değerli dostlar, abone olarak izlerseniz bizi mutlu edersiniz. Yayın sırasında söyleyemedim, biraz hızlı aktık bugün. Bizi abone olarak izlerseniz mutlu edersiniz, abone olmayan arkadaşlar. Ve beğen yapmanızı rica ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.